1845 yılında İstanbul'da kurulan Türk Polis Teşkilatı, 17 Aralık 2013'ten sonra tarihinin en büyük darbesini yedi. 35 binin üzerinde polis mesleğinden ihraç edildi. Adil olmayan davalarla ya hapse atıldı ya da vatanını terk etti. Devletin birincil görevi olan halkın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına aracı olan emniyet ve adalet kurumlarının çökertilmesi, Türkiye'de suçun yükselmesine, ülkenin suçluların ve mafyanın yuvası haline gelmesine neden oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk endekslerinde düşen, suç endekslerinde belirgin biçimde yükselen grafiği, birçok uluslararası kurumun raporuna da yansıdı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurumu, 2022 raporunda, Türkiye dünya kokain ticaretinin kavşak noktalarından biri olarak ilan edildi. Türkiye'de suça sürüklenen çocuk sayısı, son 10 yılda hızla artarak 2'ye katlandı. 2022 yılında 200 binden fazla çocuk suça sürüklendi. Türkiye'de hukukun, insanlığın, vicdanın bittiği tarihin miladı aslında 17 Aralık 2013'tür. Eğer ben bu vatana ihanet etmişsem, ben bu millete ihanet etmişsem, millet benim onlara nasıl ihanet ettiğimi canlı yayında görsün. Siz basit bir tane devlet memurunun, yani basit bir tane emniyet müdürünün hani başkalarından habersiz bireysel olarak bu miktarda bir vurgun yapabileceğine inanıyor musunuz? Çakıcı'nın ülkenin en büyük söz sahibi olması Türk milletine hayırlı olsun. Yani söyleyecek başka bir şey yok. İlkokul 3. sınıfa başladığım sene, yani 8 yaşındayken babam vefat etti. Bir kamyon trafik kazası geçirdi. Ondan sonra 26 yaşında annem ve 5 kardeşimle birlikte kaldık. Ailemizin maddi durumunun kötü olmasından dolayı yetiştirme yurduna kaydım yapıldı. Yetiştirme yurduna verildim. Polis akademisi sınavlarının açıldığını öğrendim. Hem polis akademisine hem de Hacettepe Üniversitesi'ne eş zamanlı okuyabileceğim için bu sınava başvurdum ve polis akademisini de kazandım. ...1986 yılında İzmir'de 4 çocuklu memur ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya geldim. İlk ve orta eğitimimi İzmir'de tamamladıktan sonra 2001 yılında Ankara'ya Polis Koleji'ne gittim. 2004 yılında Polis Koleji'nden mezun olup Polis Akademisi'ne başladım. 2008 yılında Polis Akademisi'nden mezun olup ve İstanbul'da Sultanbeyli ilçesinde öncelikle Önleyici Hizmetler Büro Amirliği'nde, sonrasında da Asayiş Büro'da göreve başladım grup amiri olarak. ...1991 Polis Akademisi mezunuyum. Doğum tarihim 1969. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da okudum. Aslında doğum yerim Trabzon, fakat Trabzon'da çok kalmadım. Babam çocukluğunda hafızlık çalışmış. Daha sonra Ankara'da müezzin olarak Küçükesat Camisi'nde görev yapıyordu. Ben de büyük ölçüde orada büyüdüm. 1987 yılında Polis Akademisi'ne girdim. İsmim Ali Çığır, 52 yaşındayım, emniyet müdürüyüm. 5 yıl cezaevinde terör ve darbe iftirasıyla hayatından, ömründen, sağlığından çalınmış yüz binlerce insandan bir tanesiyim. Malımız, mülkümüz, sağlığımız alınmış olsa da maddi ve manevi birçok varlığımız rehin alınmış olsa da, yok edilmiş olsa da bu zalim yönetim hiçbir zaman benim gibi hiçbir insanın namusunu, şerefini, onurunu alamamıştır. Bunun için göğsümü gere gere her yerde ben emniyet müdürüyüm diyorum. Başarılı işler yapmışsınız. Tüm sicilleriniz 90 ile 100 arasında çok iyi siciller almışsınız. Emniyet teşkilatında hiç olmayan
2 tane kitap yazmışım. Biri ifade alma konusunu Türkiye'ye kazandıran kişiyim ben. İkincisi örgütlü suçlar konusunda soruşturmanın nasıl yapılacağı konusunu ülkeye kazandıran kişiyim ben. 100'den fazla yolsuzluk ve mafya operasyonu yapmışım. Mafyanın en ufağından en büyüğüne kadar hiçbir tanesi bizim kapımızdan içeriye girememiş. Bizim gezdiğimiz yerde onlar gezemezlerdi. Onların parası, pulu hiçbir şeyi bize sökmezdi. Bunun hepsi de bilirlerdi yani. Bu devlet ve millet bize vergisiyle, desteğiyle, duasıyla, sevgisiyle, selamıyla, her şeyiyle destek oldu, okuttu. Biz de mezun olduktan sonraki bütün hayatımızı şahsen ben ve benim gibi birçok arkadaş aynı şeyi yapmaya çalıştı. Ülkemize ve milletimize en iyi şekilde hizmet ederek bu borcu bir vefanın gereği olarak ödemeye gayret ettik. O süreçte polis akademisinde okurken bu arada Emniyet Teşkilatı'nın ilk Çince bilen personeliyim. 2005 yılında Çince kursuna başladım Ankara Üniversitesi TÖMER'de. Mesleğe başladıktan sonra Çin hükümetinin davetiyle bir sene Çin'de Pekin Üniversitesi'nde Yabancı Diller Okulu'nda bir sene Çince eğitimi aldım. 2007 yılında mezun olduktan sonra İstihbarat Daire Başkanlığı'nda göreve başladım. Birazcık orada başlamamın sebebi olarak Kürtçe bilmem, İngilizce bilmem, Çince bilmem bence etkili oldu. 2000 ve 2001 yılında yaklaşık 45-50 tane Ankara'nın büyük suç mafya grupları cezaevine tıkıldı. Ve bu süreçte şunu gördü mafya ve mafyayla bağlı siyasetçiler. Ankara organize suçların içerisine biz sızamıyoruz, selam dahi gönderemiyoruz. Oradaki hiç kimseyi dışarı çıkaramıyoruz, oradaki hiç kimseyi satın alamıyoruz. Mafya dediğimiz bizim gruplarla ama böyle küçük mafya olarak şu an operasyon yapılan mafyalar olarak düşünmeyin. Mafyanın asıl başı sermayeyi yönetenlerdir. Bunlar kolaylıkla siz onların mafya olduğunu ispatlayamazsınız, ortaya koyamazsınız. Mafya sizin bildiğiniz isimlerin üstündeki isimlerdir yani. Ben Adıyaman'ın Besni ilçesinin bir tane köyünden çıkmış bir insanım. 6 yaşına kadar ayağıma ayakkabı giydiğimi bilmiyorum. Köyde okudum, sonra devletin yurtlarında kaldım. Sonrasında polis oldum ve yıllarca yaklaşık 9 seneden biraz fazla olacak şekilde kendi ülkeme hizmet etmek için çalıştım. İnsanlar kendini mafya olsa bile mafya olarak tanıtmaktan korkuyordu. Çünkü biliyorlardı ki haksız, hukuksuz, keyfi bir şeyler yaparlarsa, hukukun dışına çıkarlarsa polis bunu delillendirir, polis bunu takip eder ve adli makamların önüne çıkarır ve gereği neyse yapılır. Kendileri gün yüzü göremezdi. 2013 yılında Kırşehir gibi küçük ölçekli bir ilde, hani 100-120 bin nüfustu o zaman, kenarda sakin bir il, biz 2 tona yakın sadece esrar yakaladık. Kırşehir tarihinde yok böyle bir şey. Yani 1799 kiloydu. Sadece esrar, bakın, eroin ve diğer uyuşturucuları bahsetmiyorum. Benim gibi o dönemde çalışan insanların hepsi normalde hakları olmasına rağmen, çünkü ben devlete karşılıksız olarak saat 6'da mesaim bittikten sonra gece saat 11'e kadar, 12'ye kadar, 1'e kadar, sabahlara kadar bazen çalıştığım dönemlerde evime gitmek için o saatte otobüste olmadığı için devletin aracını ben kullanmak zorundayım. Ama buna rağmen biz o aracın yakıtını dahi koyuyorduk. Bir seferinde Ankara'nın en büyük mafyası dedikleri adamın ifadesini alırken mecbur kaldım, acele edin bunu mahkemeye çıkaracağız diye. 10 kere odasına girdiğimde 10 kere hazır ola geçti adam. 10 kere oturduğu yerden kalktı, 70 yaşındaki adam hazır ola geçti. Ama bu korku diğerlerinin yaptığı gibi bir işkence, kötü muamele korkusu değildi. Bu dürüstlüğün verdiği korkuydu, satın alınamamanın verdiği korkuydu. 2007 yılından sonra Anadolu'nun değişik yerlerinden, Hakkari'sinden, Kars'ından, Ankara'sından, ne bileyim işte hani Çorum'undan, Muğla'sından bu ülkenin ekmeğini yiyen Anadolu insanı dediğimiz insanların çocukları okudular, bir yerlere geldiler, gayrimeçhul cinayetler bitti, ülkede yolsuzluklar bitti. Bugün ülkenin tamamında serbest gezen o mafya örgütü liderlerinin hepsi bu dönemde cezaevlerindeydi. Bizim çalıştığımız dönemdeki suç oranlarına, istatistiklere bakalım. O dönemde mafyalar cezaevindeydi, kriminal tiplerdi ve insanların uzak durmak istediği şahıslardı. Şimdi ise yıldızı parlatılan
siyasiler tarafından belki ön plana çıkarılan, aslında katil olan, aslında tetikçi olan, aslında gençleri uyuşturucu batağına sürükleyen namussuzlar bunlar. Uyuşturucu tüccarları, kadın tüccarları, tefeciler, ne bileyim kaçakçılar korkardı ya. Yani bizle aynı kareyi bırakın, yani kapımıza yanaşamazlardı. Niye? Bizim devletten aldığımız maaş, işte alnımızı yere yere koruduğumuz onurumuz, şerefimiz dışında bir beklentimiz yoktu. Bir tane arkadaşım vardı, Ankara'da asayiş müdürü oldu benim gibi. Asayiş müdürü olduğu hafta Ankara'da bazı saunaların yeri değişti. Değişme kararı aldılar hemen. Niye? Polis bölgesinden jandarma bölgesine taşındılar. Büyük kumar oynatan bir yer vardı. Büyük kumar oynatan yer polis bölgesinden çıktı, jandarma bölgesine gitti. Niye? Bir tane dürüst adam oraya göreve geldi diye. Çünkü biliyorlar bu adam buraya geldi, bu adam burada bu parayı bize yedirmez. AK Parti iktidarının 4 büyük bakanı Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar ile 3 bakanın çocuklarının karışmış olduğu bir yolsuzluk süreci var. 17-25 Aralık süreci ülkenin karanlık yeni bir döneme girişinin başlangıcını oluşturdu ve bizim gibi insanlar da bu sürecin kurbanı ve harcananı oldular. 17-25 sonrasında emniyette görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışan dürüst polisler maalesef sürgüne gönderildi, görevden el çektirildiler ve yerine biat eden, vatanına, milletine, devletine hizmet etmekten ziyade muktedirlere hizmet etmeyi önceliği haline getiren kullanışlı aparatlar getirildi. 17 Aralık'ta bize operasyon çektiler, darbeydi bu diyenler tam tersi aslında. Türkiye'de hukukun, insanlığın, vicdanın bittiği tarihin miladı aslında 17 Aralık 2013'tür. Biz mesela o dönemde bu operasyonların ne kadar haklı operasyonlar olduğunu, yani halkın cebinden çalınan paralar olduğunu, insanların sizin ceplerinizden çalmış oldukları paralarla kendi ülkenizi geriye doğru götürdüğünü söylememize rağmen insanların genel olarak bize tepkisi şu oldu: kardeşim, Türkiye'de geçmişten beri herkes çalıyor. Ve bu süreç beraberinde şunu getirdi. İnsanlar şunu düşündü: eğer ben çalarsam halk zaten bunu yanlış görmüyor. Demek ki ben çalabilirim. Yani bakanlar, çocukları, milyon dolarlar, rüşvetler, İranlı 26 yaşında bir çocuğun oyuncağı olmuşlar. Devlet yerler altında paspas. Muammer Güler önüne yatarım reza diyor filan. Yani düşünün, bunlar devletin temsilcisi, bakanı, ne bileyim başbakanı, şuyu buyu. Velhasıl birkaç hırsızın çocuğu için o hırsızlar ülkeyi ateşe attı. O 17-25 Aralık öncesi Yakup Saygılı kendi ekibini topladığı zaman ceplerindeki paraları çıkartmasını istiyor. Ve en fazla cebinde para çıkartan kişi 25 TL o dönem için para çıkartıyor. Yakup Saygılı'nın cebinde 15 TL civarında para çıkıyor. Bir tanesinin cebinden hiç para çıkmıyor. Ve bunlar diyorlar ki bizim ülkemiz aleyhine yapılan böyle bir yolsuzluk var. Ve bunu sadece bazı bakanın çocuklarının istifade edeceği bir şekilde, sadece bakanların istifade edebileceği şekilde bir ranta çevirmişler. Halbuki bu ülke aleyhine çok ciddi bir tehdit. Çünkü uluslararası yaptırım kararı alınmış bir konu. İkincisi ise zaten korkunç bir yolsuzluk zaten bu. Dolayısıyla böyle bir operasyon fırsatı normal bir ülkede kimin eline geçerse bu operasyonu yapar. Bunu bir fırsat olarak gördüğü için değil, bunu ülkesine olan borcunu yerine getirmek için yapar. Ya bir insan insana 10 yıldır zulmeder mi ya? Ya sevgili muhalefet, Bahçeli odasına saat koydu, pankart açtı. O 4 bakanı hırsız gözlükleriyle hesabını soracağız dedi. Bunu niye sormuyorsun? Yani hesap soracaktın. Ne oldu? Ver Bilal'i, al Hilal'i filan diyordun meydanlarda. Yok. 17-25 Aralık süreci sonrası hedef haline getirildiler ve bu karanlık odaklara yönelik yapmış oldukları operasyonlardan dolayı onları cezaevlerinde çürüterek, onlara böyle
ağırlaştırılmış müebbetler verdirerek intikam almaya çalıştılar ve halen de bu süreç aynı şekliyle devam ediyor. Normal bir düzende polis bir hırsız bulduğu zaman bununla ilgili işlem yapma gibi bir zorunluluğu var, görevi var. Bunu yapmadığı zaman zaten suçlu duruma düşer. O dönemde bu operasyonu yapan insanlar kendi kişisel menfaatleri ve gelecekleri için mi bunu yaptılar? Zaten bunu yapma gibi bir dertleri olsaydı onlar gibi olurlardı, onlara katılırlardı ve kendi sonraki tüm nesillerini kurtaracak ekonomik varlığa sahip olurlardı. 17-25 Aralık sürecinden sonra devletin tüm imkanlarını kendi kişisel gelecekleri için, kendi kişisel hırsları için ya da kendi dar daireleri için bir fırsat kapısı olarak gördüler. Ülke neyi kaybetti 17-25 Aralık'ta? Ülke haysiyetini kaybetti. Namusunu kaybetti ülke. Dürüstlüğünü kaybetti ülke. Böyle bir ülkede hukuk olabilir mi? ...17-25 Aralık sürecinden sonra biliyorsunuz biraz önce bahsettiğim gibi yeni şube müdürleri getirdiler, yeni personeller getirdiler İstihbarat Daire Başkanlığı'na. Bizleri de gönderdiler. Şimdi İstihbarat Daire Başkanlığı biraz önce de bahsettiğim devletin namusu dediğimiz böyle hani gözü gibi kıymetli olan bir tane birimi. Ve bu birimin içerisinde yeni gelen kadronun ekibi 450 milyon TL'lik kripto madenciliği sistemi kurdular. İstihbarat Daire Başkanlığı ve 450 milyon TL vurgun yaptılar. Çünkü muazzam bir suç artışı var, muazzam bir ahlaki yozlaşma var. Mafyaların milletvekillerini bile tehdit edebildiği, onlara adımınızı denk atın diye hat bildirebildiği, milletin oylarıyla seçilmiş milletvekillerini dahi tehdit ettiği bir düzen var. Konya'da narkotik polisi, ben de eski komcuyum. Yakaladığı diyelim ki 10 kilo esrarın 5 kilosunu tutanağa yazıyor. 5 kilosunu başka bir torbacıyla tekrar piyasaya sürüyor. Düşünsenize, polis sizin çoluk çocuğunuza uyuşturucu satıyor. Ankara'da bir emniyet müdürü devlete teslim edilmiş öksüz yetim kız çocuklarını satıyor. Kadın tüccarı, emniyet müdürü. İranlı casusların Türkiye'deki casusluk faaliyetleri deşifre edilmiş, Türkiye aleyhine yaptıkları casusluklar deşifre edilmiş, 2,5 yıllık, yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturma bizden sonra göreve gelen, kendisini işte vatanperver, vatan sevdalısı, millet sevdalısı, vatana, millete, devlete hizmet etmeyi gaye edindiğini söyleyen şahıslar tarafından yaklaşık 2-3 hafta içerisinde kapatıldı. 2-3 hafta içerisinde bu soruşturma dosyasının tamamının okunmuş olabilmesi bile mümkün değil. İran ajanları, İran casusları İrfan Fidan tarafından adliyeye çağrıldı, soruşturma henüz kapanmamışken. Sizi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisleri casusluk yaptığınız şüphesiyle takip etmişler, hakkınızda soruşturma başlatmışlar. Bunlardan şikayetçi olmak ister misiniz diye soruldu. Ve bu şahıslar birkaç gün içerisinde bizden şikayetçi olmadılar ve birkaç gün içerisinde apar topar ülkelerine döndüler. Şimdi siz basit bir tane devlet memurunun, yani basit bir tane emniyet müdürünün böyle bir şeyi hani başkalarından habersiz bireysel olarak bu miktarda bir vurgun yapabileceğine inanıyor musunuz? Ya şimdi ben bakıyorum, Ankara, İstanbul, İzmir Organize Suçlar Şube Müdürleri FETÖ borsası kurmuşlar, milletin malına çöküyorlar. Ankara'da bir müdür fuhuş oteli işletiyor. Ankara, İstanbul Emniyet Müdürleri mal varlıklarını çıkarsınlar ortaya bakayım. KOM daire başkanları bizi görevden alıp bize terörist suçlaması yapan, bize tehlikeli suçlaması yapılan insanlar mal varlıklarını ortaya koysunlar bakalım. Kim memlekete hizmet etmiş? Kim başkasına hizmet etmiş? Yurt kızları fuhuşa zorlanıyormuş. Hiç kimse buna cesaret edemezdi o dönemde. Uyuşturucu rahat satılıyormuş barda, pavyonda. Kimse cesaret edemezdi. Cinayet işleniyor, onun yerine öbürü yatıyor, biri yatıyor. Cesaret edemezlerdi. Ama 17 Aralık'tan sonra o arkadaşımı da görevden aldılar. Görevden onun yerine göreve gelen bir başka arkadaşımız, devre arkadaşımız ama farklı olan, daha böyle ulusalcı, daha milliyetçi olan arkadaşımız geldiği ilk gün Asayiş'te şunu soruyor. Gazino patronlarıyla ben nasıl buluşabilirim, ne zaman bir araya gelebiliriz? Adam çünkü
okuldayken bile hayalini görüyordu. Kadroya çıkacak, gazino, tele kızlar, pavyonlar, öteler, beriler ve meslekte de onların hepsi öyleydi. Onlar yararlı insanlar oldu, onlar milliyetçi oldu, onlar vatanseverler oldu. Biz de işte şey olduk. Böyle bir ülke hani söylüyorlar ayakta durur mu? Siz bir geminin bütün sağlam çivilerini söker de çürüklerini bırakırsanız, bir evde çatıyı onarmanız gerekirken sağlam yerler varken, çürük yerleri onarmak varken sağlamları değiştirirseniz ne olur? Şimdi yaşadığınız şeyi yaşarsınız. Ben soruyorum. Eğer siz haklıysanız ve mağdur edilmeye çalışıyorsanız, birileri size kumpas kuruyorsa, siz bundan şikayetçi olur musunuz, olmaz mısınız? Olursunuz. Hakkınızı savunursunuz. Hakkınızı adli, idari artık ne varsa o ülkenin hukuk sistemi içerisinde ne varsa bu şekilde almaya, söke söke almaya azmedersiniz. Bu şahıslar eğer biz kumpas kurduysak, bu şahıslar bu kumpas karşısında şikayetçi olmalıydı. Olmadılar. Şimdi soruyorum. Ülkesine, vatanına, milletine, devletine hizmet etmeye çalışan polisler mi birilerine kumpas kurmuş? Bu polisler mi vatan haini, yoksa bu soruşturmanın üstünü kapatmaya çalışan, bu soruşturmaları devletin aleyhine olacak şekilde örtbas etmeye çalışan sözde kamu görevlileri mi? Süleyman Soylu ülkeyi batırmış. Ne Süleyman Soylu'su? Süleyman Soylu bu işte sadece bir kişi. Süleyman Soylu gibi şu an yönetenlerin hepsi mafyayla ortak çalışıyorlar. Dünya Organize Suçlar İndeksi yayınlandı bu sene. 14. sırada Türkiye. Türkiye demokratik bir ülke, hukuk devleti, Müslüman devlet. 14. sırada. Nereyle beraber? Meksika'yla, Myanmar'la bilmem uyuşturucu kartellerinin yönettiği devletlerle beraber aynı kategoriye girdi. Biz devlete hizmet ettik. Biz vatanımıza, milletimize, devletimize varımızı yoğumuzu ortaya koyarak hizmet ettik. Bu insanlarınsa kime hizmet ettiği ortada. Çünkü ben ne yaptığımı biliyorum ve ben kendimden eminim. Ben 15 Temmuz sürecinden önce o hukuki denilen sürecin ne olduğunu gördüm. Hukuk dedikleri sistemin bir kişinin emrinde nasıl maymun olduğunu, çok affedersiniz tabiri caizse, gördüm. O hukuksuzlukları iliklerime kadar yaşadım. Devlet memurluğundan çıkarıldım, haksız şekilde cezaevinde tutuldum, benden dolayı eşime soruşturma açıldı, vatanımı terk etmek zorunda kaldım. Neden? Ülkeye adalet olmadığı için. Temmuz darbe girişimi olmasaydı Emniyet Teşkilatı'nda attıklarının hepsi geri gelecekti. Ve daha sonra 15 Temmuz'dan sonra da bu 2500 müdüre 30-35 bin kadar da polis ilave ederek polis teşkilatını ciddi bir şekilde sağlam çivilerini diyebileceğim söktüler. Çünkü bu insanları, bu polisleri, bu polis memurlarını, polis amirlerini, polis müdürlerini soruşturma açarak görevden atamazlardı. Haklarında disiplin soruşturması açamazlardı, disiplin suçu işlemiyorlardı. Adli soruşturma açamazlardı, adli suç işlemiyorlardı. Bu attıkları personelin yerine ne kadar adli suç işlemiş, ne kadar disiplin suçu işlemiş, ne kadar ahlaksız, kaçakçılarla işbirliği yapan, uyuşturucu satıcılarıyla işbirliği yapan, yurt kızlarını pazarlayan, ne kadar, bu kelimeyi söylerken de zorluyorum, ne kadar şeref yoksunu insan varsa bunları bu temiz personelin yerine göreve getirdiler. 15 Temmuz darbe girişimi aslında 17 Aralık 2013'teki rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarını kapatmak üzere ve bunu önlemeye çalışan insanları toplu olarak imha etmek üzere planlanıp tasarlanmış bir tiyatroydu. Çok güzel de oynandı. Yani halkı da ikna ettiler. Niye? Bütün medya ellerinde. Ne dese halk inanıyor ya da inanmış
gibi yapıyor korkudan, baskıdan dolayı. Çünkü devlet içinde bir çete oluşmuş. Yani İçişleri Bakanlığı'nın uyuşturucu baronlarıyla, mafyayla, çeteyle, her türlü pislikle adı var, adı geçiyor, fotoğrafları var. Bana yöneltilen suçlamalar hırsızlık değil, yolsuzluk değil, rüşvet değil, namussuzluk değil. Bana yöneltilen suçlamalar tamamen bir kişinin kendi hayal aleminde benden ve benim gibi namuslu vatan evlatlarından intikam alma hırsıyla, gayesiyle yaptığı uydurma, deli saçması, saçma sapan şeyler. Eğer hukuk geri gelse, eğer bu ülkeye adalet geri gelse, dosyalarımız ortaya çıksa kimin haklı, kimin haksız, kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu zaten görülecek. Eğer biz bu vatana ihanet etmiş isek dosyadaki kısıtlık kararını kaldırın. Bu mahkeme salonuna bütün kanalları çağırın. Bütün haber kanalları, bütün işte ana akım medya, bütün havuz medyası kim varsa kameralarını getirip koysunlar ve buradaki duruşmaları canlı yayında versinler. Eğer ben bu vatana ihanet etmişsem, ben bu millete ihanet etmişsem, millet benim onlara nasıl ihanet ettiğimi canlı yayında görsün. Kolejde, akademide, polis kolejinde ve polis akademisinde vergileriyle yemek yediğim insanlar o vergilerine nasıl ihanet ettiğimi, yemek yediğim kabı nasıl pislettiğimi bizzat görsünler. Buyurun hodri meydan. Her şeyi açın, canlı yayında yayınlansın ve kim hain, kim kahraman ortaya çıksın. Rüşvetçiler, rantçılar, yani adına hani hain terör diyorlar ya, eğer ihanetse, vatana, millete bir ihanet söz konusuysa, bunu söyleyen, yani her gün tekrar edenlerden daha büyük bir hain yok. Terörizm ise uyuşturucudan, teröristlerle bu IŞİD'dir, başka terör örgütleridir, onlarla kucak kucağa, kol kola, perde arkasından eylemler yaptırıp da seçim öncesi ortalığı kan gölüne çevirenler ve benzerlerdir ve bunlardan daha büyük bir terörist de yoktur. Eğer vatanperverlik buysa, işte şu an Türkiye'nin yaşadığı şeyler, yurt içi ve yurt dışı mafyanın ülkeyi getirdiği durum, organize suçlar endeksi, Devlet Bahçeli'nin mafya fotoğrafları, Çakıcı'nın ülkenin en büyük söz sahibi olması, Türk milletine hayırlı olsun. Yani söyleyecek başka bir şey yok. O dönemde ipi elinde tutanlar Anadolu çocukların elinden yeniden ipi alarak yeniden ülkeyi yokluğa mahkum ettiler. Anadolu insanını sefilliğe mahkum ettiler. Anadolu insanını böyle açlığa mahkum ettiler. Ama kendileri kendi bulundukları konumlarda keyiflerini sürmeye devam ettiler. Ama buradan baktığım zaman ben üzülüyorum. Kendi insanlarımın, içinden çıkmış olduğum toplumun, yani küçük bir oligarşik grup tarafından bu şekilde ezilmesini ben kabul edemiyorum. Ben bunu hazmedemiyorum. İşkence yapıyorlar, kötü muamele yapıyorlar, adam kaçırıyorlar. Ama biz hep hukuk diyoruz. Onlar kötülük yaptıkça biz hukuk diyoruz. Onlar kötülük yaptıkça hukuk diyoruz. Niye? Suç işleyenler bir gün eninde sonunda karşılığını görecekler. Bu insanların bir gün mutlaka hukuk karşısında hesap vereceklerine inanıyorum. Kendi vatanını, milletini, menfaatini, ordusunu, polisini, askerini, yargısını kirleten, onların üzerinden menfaat elde eden, o menfaati satan insanlardan değiliz, olmadık. Bu ülkeye adalet geri gelince bizim yaptığımız başarılı çalışmalar, o dosyalar devletin arşivlerinden çıkar ve kim hain, kim kahraman ortaya çıkar. Bunun için ama ülkeye adaletin, hukukun geri gelmesi lazım. Birilerinin tetikçiliğini yapan bu düzenin, bu sistemin, ülkeyi batıran, ülkeden topyekün intikam alan bu sistemin önce bir defolup gitmesi lazım. Sonrasında bizim yaptığımız kıymetli çalışmalar ortaya çıkar. Bu dosyalar incelenir ve ümit ediyorum, dua ediyorum, vatanına ihanet eden, bize de iftira atan bu hainler hak ettikleri cezaları alır.
Yani gidişat iyi değil ama her şeyin bir sonu var. Mutlaka bunlar yarın o sanık sandalyelerinde nasıl yargılandıklarını, hangi cezaları aldıklarını göreceğiz. Hiçbir devran böyle gitmez yani. Bu Allah'ın kuralına da aykırı, tabiat kuralına da aykırı. Her şeyin bir sonu var. Alnımız açık. Yani ben emniyet müdürüyüm, rütbemi tamam aldılar. Ama onurumu, şerefimi, ismimi alamadılar. Belki sağlığımızı, özgürlüğümüzü çaldılar. Sadece benim değil, ülkenin ve sizin torunlarınızın, çocuklarının geleceğini çaldılar. Bunun hesabını da verecekler. Bundan kaçış yok. Ne mutlu ki onların tetikçisi, yandaşçısı, destekçisi, torbacısı filan olmadık. Bundan dolayı da kendimi şanslı hissediyorum. Bana kimse hırsız demedi. Bana kimse namussuz demedi. Kimse bana yolsuzlukla itham etmedi. Hırsız deyince, namussuz deyince, yolsuzluk deyince akla gelen tek bir isim var. Ankara Caddesi geri alırsınız. Yukarı doğru yolun yaptı.